21 Aralık 1983, Sevilla'da yağmur yağıyor. Binlerce insan Benito Villamarin stadına girerken İspanya milli takımının önünde futbol tarihinin en inanılmaz görevlerinden biri bekliyordu. Kazanmak yetmiyordu. İspanya'nın Fransa'da düzenlenecek 1984 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmesi için Malta'yı tam 11 gol farkla yenmesi gerekiyordu. Evet, 11 gol. Üstelik 90 dakika içinde bir milli takımın Avrupa'nın en büyük turnuvalarından birine katılabilmek için ihtiyacı olan her şey neredeyse imkansız görünüyordu. Fakat o gece Sevilla'da futbol mantığın sınırlarını aşacaktı ve maçın sonunda skor tabelasında şu yazacaktı: İspanya 12, Malta 1. Fakat bu sadece bir futbol maçı değildi. Aksine bir umudun, baskının ve son saniyeye kadar vazgeçmemenin hikayesi. İspanya Avrupa 1984 elemelerinde Hollanda ile aynı gruptaydı. Grubun son karşılaşmasına gelindiğinde Hollanda tüm maçlarını tamamlamıştı ve gol avantajını elinde tutuyordu. Grubun ikincisi İspanya'nın bir maçı eksikti ve son karşılaşmasındaki rakibi Malta'ydı. Kağıt üzerinde rakip Malta zayıf gibi görünse de korkunç fark yiyecek takım değildi. Üstelik 11 farklı yenilgi kimsenin aklından geçmiyordu. İspanyol futbolcular sahaya çıktığında aslında yalnızca Malta'ya karşı mücadele etmiyordu. Zamana karşı da yarışıyordu. Çünkü maçın başında herkesin aklında aynı soru vardı: gerçekten 11 fark atabilir miyiz? Maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Erkan Göksel'di ve başlama düdüğüyle karşılaşma başladı ve İspanya beklediği golü Santillana ile buldu. Durum 1-0'dı ve İspanyol tribünleri ayağa kalktı ama mutluluk çok uzun sürmedi. Malta cevap verdi: 1-1. Bir anda Malta'nın beklenmedik beraberlik golüyle Sevilla'daki bütün hesaplar alt üst oldu. Çünkü 11 gollük fark tekrar baştan başlamıştı. Fakat İspanyollar pes etmedi. Santillana yeniden sahneye çıktı. Skoru 2-1 yaptı. Real Madrid'in büyük santraforu Santillana gollerini sıralamaya devam ediyordu ve skor tabelasını 3-1'e getirdi. Hakem Erkan Göksel ilk yarının bitiş düdüğünü çaldığında İspanya öndeydi ama skor sadece 3-1'di. Hedef 11 farktı. İkinci yarıda 9 gole daha ihtiyacı vardı İspanya milli takımının. Ayrıca başka gol yememesi gerekiyordu. Geriye kalan 45 dakikada 9 gol atmak biraz imkansız gibi görünüyordu. Bakalım İspanya bunu başarabilecek miydi? İkinci yarı başladı ve maçın ritmi bir anda değişti. 47. dakika Paul Rincon ve gol, durum 4-1. Dakikalar sonra yine Paul Rincon 5-1. İspanyollar artık sadece gol atmıyordu. Sanki zamanla yarışıyordu. Sonra Antonio Maceda sahneye çıktı. 6-1 ve hemen ardından tabela 7-1. İspanya'nın atakları artık durdurulamıyordu. Malta savunması geri çekiliyor. İspanyol futbolcular ise her topu yeniden ceza sahasına gönderiyordu. Bir gol daha, 8-1. Artık stadyumdaki herkes hesap yapıyordu. 8-1'e rağmen hedef hala
uzaktı. Fakat imkansız görünmüyordu. Sonra usta golcü Santillana 4. kez sahneye çıktı. 9-1. İspanya'nın ihtiyacı olan fark artık sadece 3 gol uzaktaydı. Tribünlerde maçın başında şüphe içerisindeki İspanyol taraftarların bir anda atmosferi değişmişti. Sahadaki İspanyol futbolcuların yüzünde ise tek bir şey okunuyordu: devam et. Paul Rincon tekrar sahneye çıktı. 10-1. Artık sadece 2 gol kalmıştı. 1984 Avrupa Şampiyonası finallerini garantilemek için. Zaman 80. dakikayı gösterdiğinde Manu Sarabia skor tabelasını 11'e 1 yapmıştı. Bu korkunç skora rağmen hikaye burada bitmedi. Çünkü artık bir gol daha gerekiyordu. Neden? Çünkü gruptaki hesaplar İspanya'nın Hollanda'yı gol sayısında geçmesi gerekiyordu ve o son gol İspanya'nın kaderini değiştirecekti. Fakat futbolun acımasız bir tarafı vardır. En zor gol bazen son goldür. Zaman ilerliyordu, baskı büyüyordu ve İspanya'nın önünde hala aşması gereken son bir engel vardı. Dakikalar hızla ilerliyordu. Stadyumdaki taraftarlar nefeslerini tutmuştu. Sonra Juan Sanyo topu önüne aldı ve korkunç vurdu. Gol. Skor 12'ye 1'di. Sevilla patladı. İspanya sadece maçı kazanmıyordu. Avrupa Şampiyonası'nın kapısını açıyordu. Hakem Erkan Göksel'in son düdüğü çaldığında skor tabelası hala inanılmazdı. İspanya 12, Malta 1'di. İspanya tam 12 gol atmıştı. 90 dakika öncesinde imkansız görünen mucize gerçekleşmişti ve İspanya Hollanda ile puan ve averajda eşitlenerek attığı gol sayısıyla Fransa'da düzenlenecek 1984 Avrupa Şampiyonası'na direkt katılmayı başarmıştı. 21 Aralık 1983 gecesi Sevilla'da futbol bize bir şeyi hatırlattı. Bazen imkansız görünen şey sadece henüz gerçekleşmemiş hikayedir. İspanya 11 gol atmak için sahaya çıktı. Tam 12 gol attı. Futbol tarihine sadece skor tabelasıyla geçmedi, bir efsane olarak adını yazdırdı ve futbol dünyası o gece şunu öğrendi: asla erken pes etme. Çünkü bazen tarihin en inanılmaz hikayeleri imkansız denilen yerde başlar.